Merhaba. Gönülden Örgüler'de bugün sizler için yine çok güzel bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Başta bayan yelekleri, gelin kız yeleği, anne yeleği olmak üzere daha başka birçok projelerde de kullanabilir ve umarım örneği beğenirsiniz. Ayrıca ince bir ip ve kalın bir şiş ile çok güzel dikdörtgen şal da örebilirsiniz. Kolayca akılda tutulabilen ve takip etmesi gayet kolay bir örnek. Ayrıca her renk ip ile de çok güzel duruyor. Bu örneğin altına mutlaka lastik koyulması gerekiyor. Aksi takdirde etek ucu kıvrılma yapar. Onun için ben örneğe başlarken yelek örecekler için altına çok yakışacağını düşündüğüm ve bu tekniği bilmeyenler için de kolaylık olsun diye etek ucu ve ön biye olarak fantazi lastik örneğini kullanacağım. Ben anlatım yapacağım için ön biye olarak 5 tane ilmek koyacağım. Eğer yelek ve hırka örecekseniz 5 ilmek az gelecektir. O zaman ön biyeyi daha fazla 9 veya 11 ilmek koymalısınız. Tabi sizler arzu ettiğiniz herhangi bir lastik örneği de kullanabilirsiniz. O zaman ön biye sayılarını ona göre ayarlamanız gerekir. İlk 5 ilmek ön biyeden sonra örnek koyulmaya başlıyor. Burada görmüş olduğunuz parçayı ben 3 nolu şiş ve angora bir ip ile ördüm. Anlatımını ise 3,5 nolu şiş ve normal kalınlıkta bir bebek ipiyle yapacağım. Buradaki amacım örneğin hem kalın hem de ince iple nasıl duracağını sizlere göstermek. Örneğin motifleri 14 ilmek kas sayıları ve 8 sıradan oluşuyor. Ben örneğin anlatımını 1,5 motif çıkararak yapacağım. 1,5 motif için bana 21 ilmek, ön biye lastik için 5 ilmek, 3 tane de 2 ilmek olmak üzere toplam 29 ilmek lazım. Ben burada 29 ilmek atıp hazırlamıştım. Şimdi lastik birinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Düzleri içeriden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tersler normal. Düz ilmeği içeriden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İçeriden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek içeriden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek içeriden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum. Şimdi lastik ikinci sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Ve bu sırada da tersleri normal ters, düz ilmekleri içeriden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek içeriden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek içeriden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek içeriden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Ve yine bu şekilde sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum. Lastik birinci ve ikinci sıraları takip ederek lastiğin enini arzu ettiğiniz genişlikte örebilirsiniz. Birkaç sıra lastik ördükten sonra şimdi de örgünün tersinden bir sıra hazırlık sırası gidiyorum.
Bir ilmek örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi son 5 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Ve son 5 ilmeğimi de bir ters bir düz olarak fantezi lastik örüyorum. Şimdi örnek birinci sırayı gidiyorum. 5 ilmek ön biyeyi örüyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Burada arkadan girerek ikinci ile üçüncü ilmeği sağ şişe alıyorum. Birinci ilmeği de sola. Ve üçünü de düz örüyorum. Üç ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeği sağdan sola birlikte düz örüyorum. Bu 5 ilmek ön biyeden sonraki 2, 4, 6, 8, 14 ilmek birinci motifimiz oluyor. Şimdi ikinci motife başlıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Arkadan girerek 2 ilmeği sağ şişe alıyorum. Ve birinci ilmeği de sol şişe. Ve üçünü de düz örüyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi örnek ikinci sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri de düz ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Şimdi örnek üçüncü sırayı gidiyorum. 5 ilmek ön biyeyi örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Burada 2 tane ilmeği boşa alıyorum. Ters ilmeği sola, düz ilmeği de sağa alıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Arkadan girerek ters ilmeği sağa alıyorum. Düz ilmeği de sola. Ve ikisini de düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. İki ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Bir ilmek düz. Bir doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum.
İki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeği sola, düz ilmeği de sağa alıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği sağa, birinciyi de sola alıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi örnek 4. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri de düz örüyorum. Ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Şimdi örnek 5. sırayı gidiyorum. 5 ilmek ön biyeyi örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bakın bu ortadaki düz ilmeğin bir alt sırasından girerek 5 tane ilmek çıkarıyorum. 2 örüyorum, 3 arkaya atıyorum, 4 ve örüyorum, 5. Bu ilmekleri geriye takıyorum ve o bir ilmekle beraber altısını da düz örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği sağdan sola birlikte düz örüyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz örüyorum. Ve bu ortadaki ilmeğin yine bir alt sırasından girerek bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. Ve 5. Bu ilmekleri geriye takıyorum. Ve bu 5 ilmeği yanındaki ilmekle birlikte altısını düz örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi örnek 6. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri de düz örüyorum. Ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Şimdi örnek 7. sırayı gidiyorum. 5 ilmek ön biyeyi örüyorum.
2 ilmek ters örüyorum. Arkadan girerek bir ilmeği sağ şişe alıyorum ve birini de öne. Birini ters örüyorum ve birini de düz örüyorum. Bir ilmek düz, 2 ilmeği boşa alıyorum. Birinci ilmeği sol şişe, ikinciyi de öne alıyorum. Ve bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Ve 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği sağ şişe, birinci ilmeği de sola alıyorum. Ve bir tanesini ters, bir tanesini düz örüyorum. Bir ilmek düz, 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Birinci ilmeği sol şişe, ikinci ilmeği de öne alıyorum. Ve bir tanesini düz örüyorum. Bir tanesini de ters örüyorum. 2 ilmek ters. Ve son kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi örnek 8. sıraya gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri de düz. Ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Ama ben örneğin tekrar kuruluşunu, yani yukarı doğru devamını göstermek için örnek 1. sırayı bir kere daha tekrar edeceğim. Beş ilmek ön biyeyi örüyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Arkadan girerek ikinci ile üçüncü ilmeği sağ şişe alıyorum. Birinci ilmeği de sola. Ve üçünü de düz örüyorum. Üç ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği sağdan sola birlikte düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Arkadan girerek ikinci ile üçüncü ilmeği sağ şişe alıyorum. Birinci ilmeği de sola. Ve üçünü de düz örüyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de düz örüyorum.
Ve gördüğünüz gibi örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Örneğin yukarı doğru devamı için örnek 1. sıradan başlayarak örnek 8. sırada dahil olmak üzere bu 8 sıra tekrar edilecek. Bugünkü örneğimizde bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.